Merhabalar arkadaşlar, ben Ozan Kurzbay. Achtung diyerek başlıyorum. Dikkat! Yarın arkadaşlar, Ay Boğa burcunda ilerliyor olacak. Değerler evinde 2 numaralı ev eksi bir değer. Çünkü Boğa eksi bir burçtur. Mal varlığımızı ve savunmayı, onları savunmayı temsil eder. Yarın Ay orada artı gezegen olan Uranüs ile kavuşum yapacak. Bu ani değersel hareketler demek olacak kendi şahsi mal varlığımız ve değerlerimiz üzerinde. Uranüs orada ne yapıyor? Artı etkiyle normal standartların dışına çıkarmaya çalışıyor seni. Ama bu sana kriz veya travma gibi görünüyor. Neden? Çünkü günlük rutinlerinden kopmayı insanın doğası zor bir şekilde kabul eder. Ve onda aman Allah'ım gidiyor der. Halbuki sen üst bilince geçmeye çalışıyorsun. Gelişime geçmeye çalışıyorsun. Güneş de balık burcunda 12 numaralı evde geçmiş hesapları artık kapat ve zenginleşmeye doğru git der. Ruhunu zenginleştirmeye doğru git der. Venüs de orada, Merkür de orada ve Merkür yavaş yavaş yavaşlamaya başladı. Çünkü önümüzdeki haftanın sonunda artık retro hareketine geçecek. Mars Kova'da dediğim dedik diyor ama Uranüs tarafından yönetiliyor ve Uranüs diyor ki değerlerini değiştir artık. Değiştirmezsen kriz yaratırım. Kovanın bir numaralı yönetici gezegeni olan Satürn de diyor ki eğer sen kendi değerlerini değiştirip geliştirmezsen ben başkalarını oraya gönderirim. Çünkü Satürn'deyim. Orayı savaş alanına dönüştürürüm ve bile bile teslim edersin. Niye? Değişim korkusundan kaynaklanır bu çünkü. Achtung! Bu yüzden yarın buna dikkat. Bakalım şimdi tarot buna ne diyor? Hep beraber gözden geçireceğiz. Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar. Sizin direkt 2 numaralı evinizde gerçekleşiyor. 2 numaralı ev Boğa burcunun evi, kendi değerler. Uranüs'te orada ani kararlar, ani krizler demek oluyor. Yani yarın buna dikkat etmek gerekiyor sayın yükseleni koçlar. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın koçlar için yarın? Yarın tılsımın kraliçesi var. Diyor ki yatırımlarda kazanç ve verimli bir süreç. Verimli bir gün yarın koçlar için. Ve çıtayı yükseltmen gerekiyor. Net bir tavır sergilemen gerekiyor sayın koç burcu. Eğer istediğin verimi almak istiyorsan yarın. Ve bak ne demiştim? Savunma. Savaşma abi. Dikkatli ol ama savaşma. Çünkü yarın o gelişimi yapmak zorundasın. Çünkü 2 numaralı ev Zodyak'ta değerler evidir ve değerlerinde çıta atlamak istiyorsan önce bir net olacaksın, çıtayı belirleyeceksin. Ondan sonra Zbav'ın etkisiyle çıkış yapacaksın. Başka olasılığın yok. Yoksa yerinde saymayı bırak, dağılma aşamasına gidersin sayın Koç burcu. Sonra demedi deme. Gelelim şimdi sayın boğa burçlarına. Aynen sayın boğalar nedir ne değildir ona bakalım. Sizin bir numaralı ev yaşam alanınızın ana merkezi. Bir numaralı evde olacak olan ay zaten Uranüs orada 29 derecede takılıyor ve diyor ki sana özgürlük alanı veriyorum yap rutinlerini kır ilerle. Ay da orada olacağı için yarın önce geçmiş sayfalarını kapat. Venüs balıkta, Güneş balıkta, Merkür balıkta. Önce geçmişi kapat, onu geleceğe kat ve zenginliğe doğru git. Boğa burcu 1, Boğa burcu 2 ve Boğa burcu 3. Ne diyormuş yarın sayın boğalar için? Duygusal hayatında tılsımların dokuzusu bir panik göstergesidir. Alacağın haberler konfor alanını yükseltmeni sağlayacak ama duygusal panik yaşayabilmeni de sağlayacak. İmparator kartı hemen diyor ki bu sorumluluğu almak zorundasın sayın boğa. Bu sorumluluğu almak zorundasın ve köklü değişiklikler ve kararlar vermek arifesinde olacaksın. Yarın dikkat, Uranüs orada fikirler uyuşmayacak yarın büyük olasılıkla ve knockout etmeye çalışılacaksın. Ve bu da arkandan hançerlenme hissi yaratacak. Yarın sayın boğalar bayağı bir çelişki içerisinde olacaklar. Bu çelişkiyi
gidermenin en önemli yolu bir numaralı evde verdiğin kararın sorumluluğunu alıp konfor alanını yükseltmek için durmamak. Durmayacaksın. Çünkü sana orada Uranüs durmayı yasaklıyor. Done. Başka türlü olmaz. Bunu yapmak zorundasın Sayın Boğa yarın. Kimseye kıyamamazlık yapmayacaksın. Çünkü bir numaralı ev. Gelelim İkizler Burcu'na. İkizler Burcu'nda 12 numaralı ev. Karanlık noktaya denk geliyor. 12 numaralı ev biliyorsunuz geçmişle ilgili olan her şeyi temsil eder ve duygusal olarak sizi çok büyük baskı altına alır. Sayın İkizler. Bu da sende istikrarsızlığa sebebiyet verebilir. Çünkü Güneş İkizler'de bir oraya bir oraya gidiyor. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Geçmiş kararlar tekrar gündeme gelebilir. Ama bu sefer o sorumluluğu almak zorundasın. Yükselen ikizler çok istikrarsız gidebilir. Dikkat et, çok istikrarsız gidebilir. Kaybetme korkusuyla gidersen, çünkü 12 numaralı ev, matematiksel olarak Uranüs orada ve orada çok güzel bir şekilde seni savunmadan çıkarmak için çok sağlam bir şekilde ani hareketler getirecek. O ani hareketlerin kararlılığını göstermek durumundasın. Kaybetme korkusuyla gidersen saçmalarsın yarın. Kartlar bunu gösteriyor. O sorumluluğu alıp en son Final Destination'da kırılma noktasına gitmek zorundasın. 12 numaralı evden çıkıp 1 numaralı eve artık bir geçiş yapmak zorundasın sayın ikizler. Yapmadığın takdirde o kırılma noktası gider, geçmişin seni içine alır, boğar, paramparça eder. Ve ondan sonra kurtulabilirsen sayın ikizler yarın haberin olsun, dikkat et. Gelelim sayın yengeç burçlarına. Sayın yengeçler, sizin 11 numaralı eviniz dış alanda olacaksınız yarın. Kova burcudur. Uranüs de orada zaten. Çok büyük değişimlerin, çıtırdamaların sesleri geliyor yarın. Geçmişle ilgili artık kopma noktalarının zirvesine doğru yaklaşmaya başlıyorsun. Bak şimdi izle. Yengeç 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş yengeçler için yarın? Siz de bir takım sorumlulukları artık bak 1 numaralı kart en geçmiş. O artık alamadığın sorumlulukları yapamadıklarını yap ki yeni maceraya başlayabil. 11 numaralı ev dış alanda yepyeni bir maceraya başlamak zorundasın. O kararları artık pekiştirip yeni maceraya adını koyup ilerlemen lazım ve kayıplarının peşinden koşturman tamamen yasak. Adını koy, koydun mu abi? Ondan sonra zıbuf diye kapı açılacak sana. Açıldı mı? Kararı verdin mi geçmişle ilgili? Verdim. Yardır sayın yengeç. 11 numaralı ev, boru değil. Dış alanlar ve orada ilerleme sayın yengeç. Yarın o noktayı koyman şart. Yapacak bir şey yok. Yani olsa dükkan senin. Yani orada benim nerede bakabileceğim bir şey yok. Aynen. Gelelim şimdi aslan burçlarına. Kariyer evi. Sizde boğa kariyer evi. Kariyerle ilgili bir takım kırılma noktaları, bir takım krizler, bir takım ani olaylar gündeminizi meşgul edecek ve bu eksi noktasındayken artıya doğru çıkmanıza sebebiyet verecek eğer bunu yaparsanız. Bak şimdi 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyor? Direkt net söyleyeyim. Aha bak aslansın, ateş sabitsin. Ay da boğada, o da toprak sabit. Bu sana ne yapacak? Çat. Seni hapisteymiş gibi hissettirecek. Niye? Element çünkü tam tersi. Sen ateş elementisin, ay toprak elementinde. Güneş de su elementinde. Senin bayağı tersin. O yüzden geçmiş seni köşeye sıkıştıran her şeyi alıp yarınki alacağın sürpriz haberlerle beraber sayın aslan, Achtung, o zincirlerini kırabilirsin aslında. O zincirlerini kırabilmenin en önemli noktası fikirsel olarak çatışmaya girecek misin, uzlaşacak mısın? That is the question. Asıl önemli soru bu. Çatışmaya girecek misin, uzlaşacak mısın? Kalp mi, kariyer mi? There is the question. Çünkü 10 numaralı ev kariyer der. Orası kariyer evi, boru değil. Kariyerle ilgili değerler sayın aslan. Orada seçimini yapmak zorundasın.
Orada manipüle baskı altından çıkmak zorundasın. Net bir şekilde görmek zorundasın ki değerlerin konusunda kararlar verebil Sayın Aslan. Bu mudur? Budur abi. Orada yapacak hiçbir şey yok. 10 numaralı ev. Boru mu? Aynen. Gelelim şimdilik Başak burçlarına. Sayın Başaklar 9 numaralı ev. Hayat felsefesi, hayata olan bakış açın, yüksek akademik eğitimler, ilimler, üniversiteler ve bütün hayattan aldığın tat. Bakalım Sayın Başak yarınki durumun nedir? Orada Uranüs'le beraber takılacaksın yarın ve fikir çatışmaları gündeme gelebilir geçmişlerle ilgili. Bir takım ikili üçlü görüşmeler olabilir. Evet. Ve alacağın haberlerle beraber zıbavın etkisiyle harekete geçebilirsin Sayın Başak. Harekete geçtikten sonra hiç kimsenin bu aşamayı burnundan getirmesine, hiç kimsenin tadını kaçırmasına müsaade etme. Objektif ol. Bak seni nereye sokabilirler. Objektif ol ki olursun, muhteşem olursun. Objektif ol ve yardır Sayın Başak. Hiç kimsenin senin ne fikrini imha etmesine ne duygusal manipülasyon yapmasına müsaade etme Sayın Başak. Yarın yardırıp ilerlemek zorundasın. Çünkü 9 numaralı ev bütün yaşam tarzının içine ederler. Haberin olsun. Achtung. Gelelim Sayın Teraziler. 8 numaralı ölüm evi. Zodyak'ta. Akrep burcu tarafından yönetilir. Başkalarının kaynakları, rekabet, açık düşmanlar ve köklerle ilgili bağlantılar evidir 8 numaralı ev. Ve sahibi akreptir. Eksi bir evdir. Negatif bir evdir. Dikkat et Sayın Terazi. 1 numaralı ev, 2 numaralı ev diyorum kart, 3 numaralı kart. Diyor ki yarın mücadelene her zamanki gibi devam et. Hiç kimsenin korkularının seni alt etmesine, kendi korkuların dahil hiçbir korkunun seni alt etmesine müsaade etme. Çünkü 8 numaralı ev akrep olduğu için karanlık bir kuyu gibidir. Aynen. Karanlık bir kuyu gibidir. Bir takım defterlerin kapanması gerekir. Onları kapat. Uzun vade için kapat. Kestirmeden kapatma. Ondan sonra gölgelerin gücü adına Sayın Terazi yardırma zamanı değil mi? Aynen. Yardırma zamanı Sayın Terazi için yarın o korkularının üstüne gidip hiç kimsenin korkusunun seni uzun vade için açık bir kaynak olarak görmesine müsaade etme Sayın Terazi ve kendi mücadelene devam et. Gelen senindir. Achtung. Bu mudur? Budur. Sonra köklü bir dönüşüme gitme. İstemediğin köklü bir dönüşüme tabii ki. Gelelim şimdi akrep burçlarına. 7 numaralı ev. Ciddi işler ve ciddi ilişkiler evi. Orada Uranüs var. Oraya sürpriz ataklar gelecek görünüyor. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart Sayın Akrep Burcu. 1 numaralı kart diyor ki geçmiş korkularınla yüzleşme vaktidir. Aynen geçmiş korkularına yüzleşme vaktidir. O kırılma noktasını aşma vaktidir Sayın Akrep. Ciddi manada. Bunu yapmak zorundasın. O eksiği Uranüs'ün yardımıyla artıya çevirmek zorundasın Sayın Akrep. Bütün sanatsal yeteneklerini döktür. Gerekirse ketum ol. Karşındaki insan da ketumsa korkularına yenilme. Double ketum ol. Aynen. Double ketum ol. Yardır ve ilerle. O kırılma noktasını yarın aşmak zorundasın Sayın Akrep. Çünkü mevzu ciddi. 7 numaralı ev. Ve boğada sırf duygusal değil, değersel olarak da kayba uğrayabilirsin. Haberin olsun. Sonra demedi, deme Sayın Akrep. Gelelim yay burçlarına. 6 numaralı ev, sağlık, organizasyonlar, yöneticilik, ondan sonra organizasyonlarda hizmet. Yarın bu ev mevcut ve buradaki değerler mevcut ve burada Uranüs var. Sürpriz gelişmeler seni gaza getirebilir. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın yaylar? Korkular, hiç kimsenin korkularının senin hesaplarını imha etmesine müsaade etme sayın yay.
Hesap sen uçan psişiksin ya arkadaşım. Sen uçan psişiksin. Psişiğin ne diyorsa, sezgilerin ne diyorsa hesabı tutturamıyorsan o dümenin başına kendin geçmek zorundasın. Bu araba kartıdır. O dümene geçeceksin. Mecbursun geçmeye. Çünkü geçmezsen olan değerlerine olur. Aman gitmeyelim, aman yapmayalım, aman risk. Bunları geç. Yani bunu söyleyenleri geç. Korkular yüzünden bunu söylemeye kalkacaklar. Seni ikna etmeye çalışacaklar. Çünkü hesapları tutmayacak. Hesapları tutmayınca da o dümenin başına biri geçmek zorunda kalacak. O dümen de sana ait. Senin 6 numaralı evin sayın ait. Unutma. Ee, aman kıyamadım, aman şu oldu, aman bu oldu. Geç bunları sayın ya. Geç bunları yoksa biz seni geçeriz gezegenler olarak ondan sonra geçtiğinde kalırsın. Ah dersin ondan sonra yapacak bir şey yok. Aynen. Sayın oğlaklar 5 numaralı ev. Yaratıcılık, flört evi, evcil hayvanlar ve çocuklar evi. Yarın orada inanılmaz bir yaratıcılığın sayın oğlak artık ne kadar yaratıcı olabilirse değerlerin konusunda ne kadar yaratıcı olabilirsen senin için o kadar verimli bir süreç geçecek. Achtung! 1 numaralı kart der ki hesabın kitabını iyi yap. Bütün yaratıcılığı yönlerini ön plana çıkar sayın oğlak. Hesaplarım tutmuyor. Tamam. O zaman havayı kokla. Sinif sinif. Sinif sinif. Sinif sinif. Havayı kokla. Havayı kokla. Havayı kokladıktan sonra zaten doğru zamanda doğru hamleyi yapman gerekiyor. Kimsenin senin hesabın tutmuyor diye aman risk almayayım, aman risk almayayım, aman risk almayayım diye. Ben sana çok güzel bir hamle veriyorum sayın oğlum. Aman geleyim risk yoksa geliyorum. Koştur. Tabakhaneye gidiyor orası. Kendi yoluna gitsene kardeşim. Doğru zamanda doğru hamleyi yapsana. Sezgilerini kullansana. Allah'a ayıp denen bir şey var ya. Tabii. Bedenin seni nereye götürmek istiyorsa hormonların değil, bedenin oraya doğru git. Hormonların peşinde koşturma. Bu mudur? Budur sayın oğlak yani. Ayıp denen bir şey var ya. Allah Allah. Tabii. Sayın Kova 4 numaralı ev. Nedir? Güvenlik alanı. Yengeç burcu tarafından yönetilir ama sende boğadır. Değerlerin konusunda yarın farklı ve radikal olayların altına imza atmak isteyebilirsin sayın Kova. Göreceğiz şimdi. Göreceğiz aynı Konya'yı. Nedir ne değildir. Göreceğiz temiz, tertemiz. Aynen. 1 numaralı kart der ki kırılma noktası, geçmiş kırılma noktasını aşıp duygularına hakim olup bulunduğun yer sana artık tatmin vermiyorsa aşma planına girmem gerekebilir o kırılma noktasıyla beraber sayın Kova. Ve bu senin dengenle ilgili sıkıntılar yaratabilir. O dengelerini sağlayacak o zaman noktaya doğru gitmen gerekiyor. Ama bunu ani hamlelerle yapmayacaksın. Uranüs orada seni dürtecek böyle. Senin ikinci yönetici gezegen seni dürtecek. Yürü. Hemen yürü. Ya bir dur. Allah Allah. Dengeli mi gidiyoruz oraya? Hayır o zaman niye gidiyoruz abi? Aynen. Ayıp denen bir şey var ya. Oğlum Uranüs. Üst yöneticim. Beni gaza getirme. Gaza gelirsem bak hazır gelmek üzereyim. Ona göre ramak kaldı. Yani uzatmaları oynuyorum. Gelen giden de yok. O kadar kişiyi bekledim. Gelen giden de yok. Ben o zaman bak, tribe girdim gireceğim bak haberin tribe girdim gireceğim. Girme abi o tribe. Girme. Ayıp denen bir şey var ya. Girme o tribe. Dengenin oturmasını bekle. Allah Allah tabii. Gelelim şimdi sayın balıklar. 3 numaralı ev. Düşündüklerini hayata aktarma, yakın çevre, kardeşler ve komşular. Bakalım nedir ne değildir sayın balık. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş balıklar için yarın? Yepyeni bir aşamaya doğru gidiyorsun. Ama o aşamaya ön yargısız gitmen gerekiyor sayın balık. Sağlığına da bu aralar dikkat. Aman bıktım aman hep aynı. Oğlum alan yeni. Her şey yeni. Ne aynısı? Neyin peşindesin sen? Sen hangi geçmişi yaşıyorsun kardeşim? Önce şu duygu durum bozukluğunu bir şey yap bakayım. Bir toparla bakayım. Şu ön yargılarını bir yık. Ondan sonra yeni dönemin
İnşa etmeye başla ve sürprizlere açık ol yani. Çünkü Uranüs oraya sürpriz getirecek. Haberin olsun. Allah Allah ya. Ayıp. Ben gidiyorum kardeşim. Aynen. Arkadaşlar ben Ozan Kurtbay. Görüşmek üzere. Daha sonraki videolarda şimdilik herkese arrivederci. Eyvallah.